Vietnam'a hoş geldiniz. Bu nasıl Vietnam? Bize hiç böyle anlatılmamıştı. Yani dünyanın kaç ülkesinde şehir içinde yaklaşık 1 dolara taksiyle gidebilirsiniz. Hello, how are you? Yani o kadar tatlı insanlar ki gördünüz. İşte Saigon'da bildiğiniz kaldırımlara masalarını kuruyorlar. O kadar şey yedik. Kişi başı 15-20 dolar civarında bir para ödedik. Heyecanlıyım. Sizlere böyle ekranlarınızın başında iyi seyirler diliyorum. Bana da keyifli bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Vietnam ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok keyifli bir Vietnam gezisine başladım. Önceki bölümlerde anlatmıştım nasıl geldiğimi. Bu güzel ülkenin en büyük kenti olan Ho Chi Minh'teyim. Yani eski adıyla Saigon. Bir önceki bölümde tarihiydi, gezilecek yerleriydi, buraya nasıl geldim anlattım ya. Şimdi de ülkenin en hareketli gece hayatının olduğu, İnsanların sokaklarda yemekler yediği, Vietnamlılar sokakta akşamları yemek yemeye bayılıyorlar. Size bu ülkenin akşam yüzünü göstermek istiyorum. Çok güzel bir bölüm hazırlayacağım. Otelden çıkacağız, güzel bir yemek yiyeceğiz, kahve içeceğiz, mekanları göreceğiz ve en çılgın noktasına sizleri götüreceğim. Bu gürültüye rağmen dünyada en çok kişi başına motor düşen bir ülke olacağı için sonuna kadar izlerken sıkça motor göreceksiniz. Çünkü 10 milyonluk bu şehirde 7 milyon motor var. Ve biz de belki kullanırız. Size de gösteririm inşallah. O yüzden heyecanlıyım. Sizlere böyle ekranlarınızın başında iyi seyirler diliyorum. Bak bağırıyorum, o kadar gürültü var. Bana da keyifli bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Dünyada gittiğim şu ana kadarki en uygun bütçeli ülkelerden birini göstereceğim size bugün. Dünya turunda daha önceki bölümlerde Brunei, Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya gibi buradaki ülkeleri gezdirmiştim. Bunlara da kıyaslayarak söylüyorum ki çok şaşıracağınız fiyatlar göstereceğim size bugün. Hatta diyeceksiniz ki ya Vietnam bu kadar ucuz muymuş? Bir online vize alarak gelebiliyoruz. Bordo pasaportu olanlar, yeşil pasaportlara da vize istemiyor bu ülke. Vietnam Savaşı'yla bizim Hollywood filmlerinde sıkça gördüğümüz bu aslında kendine has kültürü olan ülke, buradaki tatlı insanların 1970'lerde hayır o Vietnam Savaşı değil Amerika Savaşı diyerek yaşamlarını bir komünizm çerçevesinde yürütmeye çalıştıkları dünyadaki 5 komünist hala aktif ülkeden bir tanesi. Sosyalist ülkeden birisi. Ne demiştim size önceki bölümlerde? Bu diğerleri Çin, Laos, Küba ve Kuzey Kore. Ve Vietnam'la beraber 5. ülke oluyor. Bu şekilde yönetiliyorlar. Ve bu ülkede 24 saat insanlar yaşıyor. Bitmek bilmiyor. Tam Asya hikayesini, Asya kültürünü görebiliyorsun. Ve şu anda da ülkenin eski başkenti Saigon'dayım. İşte Saigon'da insanlar böyle akşamları bildiğiniz kaldırımlara masalarını kuruyorlar ve Vietnam yemeklerini yiyorlar. Burası Hello, how are you? How are you? Good, good. Yani o kadar tatlı insanlar ki gördünüz. Biz 2 gün önce şurada oturduk onlarla. Birer bira içtik. Çok tatlılar, çok sıcakkanlılar. İlk izlenimim şahane. Ve bu ülkede insanlar evde yemek yemiyor tabiri caizse. Böyle daha alçak plastik sandalyeleri kaldırıma atıyorlar. Biralarını içiyorlar. Böyle gece 1'e kadar 2'ye kadar sohbet edip kahkaha atıp eğleniyorlar. Ve ne yazık ki en zor kısmı şu kısım. Yani kaldırımlarda yürüyemiyorsunuz. Her yerde ya motor var ya restoranların gördüğünüz gibi masaları var. Ama harika. Şimdi buradaki ara sokaklara dalmaya gerek yok. Sizi asıl merkeze götüreceğim. Grab'den taksi çağıracağım. Yani dünyanın kaç ülkesinde şehir içinde yaklaşık 1 dolara, 1,5 dolara taksiyle gidebilirsiniz. İşte Vietnam'da gidebiliyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. Ya arkadaşlar bakın 2 dakikaya burada kartımdan çekmiş 35 bin dong. 1 dolar 26-27 dong. Yani 1,5 dolar bile değil yaklaşık olarak şehir içinde bizi merkeze götürecek. Yani bilmiyorum, yorumu siz yapın ama benim şu ana kadar Güneydoğu Asya'da şehir içi ulaşımında gördüğüm en uygun ulaşım ağlarından bir tanesi burada oldu. Bakalım kardeşimiz geliyormuş.
Plakası da 51K 25405. Şahane ya. Ve çatır çatır çalışıyor. Güzel bir yemekle akşama başlayacağız. Ama ne kadar tatlı insanlar ya. Yani ben bu insanlardan şu ana kadar hiç zarar görmedim var ya. Mis gibi, tank gibi araba geldi. Şu sistem keşke bizde de olsa ya. Koş Burçin. Ben köşeye geçeyim gel. Hello. Deniz. Bir de arabalar falan tertemiz. Pırıl pırıl yani. Hiç kötü arabalara binmiyorsun. Şehrin şu an tam merkezine taksimizle geldik. Canlı canlı gördünüz. İlk ben bir özet yapayım bu şehirle ilgili. Ben çok beğendim. Bir kere bu kadar çok trafiğe rağmen bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. İkincisi, Güneydoğu Asya'daki birçok yere göre kokmuyor. Üçüncüsü, gece gündüz yaşıyor. Bir akşam saatinde bile, ki buralar şu an sakin, benim asıl sizi götüreceğim yerler çok daha iyi olacak. Şöyle bir merkeze geldiğimizde akşam yemeği için geçenlerde size dedim ya, tokuz yiyemedik ama buraya bir gün geleceğim, akşam yemek yiyeceğim dediğim deniz mahsulcü. İçeride inanılmaz şeyler var. Burada şimdi bir enerjiyi alalım, bir yengeç, ıstakoz falan yiyelim. Hadi gelin. Ama şunu bir kere uyarıda bulunmak istiyorum. Dünyada asla yaya geçidinin bakın işe yaramadığı yer burası. Her an çarpılabilirsiniz. Çoluk çocuk dinlemeden durmuyorlar arkadaşlar. O yüzden her daim yola çıktığınızda burada şöyle yaparak geçmeniz gerekiyor. Burası da Hai San Noan adında bir deniz mahsulü restoranı. Bakın neler var. Geçen göstermiştim. İçimde kalmıştı. Bunları yiyeceğiz. Hey, how are you? Good? Do you remember me? Okay, we want to eat tonight. Little into the middle yapacağız. Azar azar her şeyden. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu yengece bakın. Kilosu 5000 TL'ye falan geliyor. King crab'ler. Baksana şeye sığmamış havuzlara. Devasa karidesmiş. Monster. Hayvani diye geçiyor. Türkçesi. Why not? Ya işte biraz karides, biraz ıstakoz, biraz şuradaki kabuklulardan artık ismini ben de bilmiyorum. Sea clam, ne Türkçesi? Midye değil. Scallops gibi işte. O da İngilizce. Bazen unutuyorum isimlerini, hakkını. Kusura bakmayın. Ama elimden geldikçe bu tecrübeyi de anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Şu an bence videonun en güzel kısmı başlıyor. 1 kilo midye söyledik. Böyle onu haşladılar. Yani o kadar güzel görünüyor ki inşallah lezzeti de iyidir. Böyle bildiğiniz İtalya'da falan yaparlar ya, haşlama midye. Gerçi orada biraz da böyle içine soslar da koyuyorlar. Burada çok koymadı. Şu şekilde bir şey. Bunu şimdi limonla yiyeceğiz. Çok sıcak. Güzel. Afiyet olsun. Karides ve balık da söyledik. Böyle bir masayı donatacağız şimdi. Bu kadar büyük midye olabilir mi arkadaşlar? Baksanız ya. Bakın büyüklüğüne. Elim kadar var. Bizdeki gibi tadını yaklaştırmak için içine limon sıkıp tuz ekliyorum. Yani bayağıdır bu kadar büyüğünü yememiştim. Bakalım tadı nasıl. Diyeceğim de zaten 10 dakikadır yiyorum. Burçin hiç sevmez böyle şeyleri. O yüzden ona balık söyledik. Müthiş değil ama ben yerim. Siz sevmezsiniz. Öyle bir lezzet. Bak ne geldi. Böyle kocaman karidesler yaptılar ve bunun bile fiyatı çok uygun. En son hepsini genel söylerim. Tayland'dan sonra en azından. Çünkü Tayland'da bazı yerlerde delirmişlerdi. Böyle bunu elim yandı. Şu şekilde kafasını çıkarttım. Burada da biraz eti oluyor kafası kısmında. Bildiğiniz böyle bir şey aslında. Terminator filmindeki yaratıklar var ya, ona benziyor. Şuradan kazıklara çakıyorlar bunu. Çıkartıyorsunuz. Burasını şöyle açıyorsunuz. Bu şekilde eldivenle yaparsanız daha kolay oluyor. Tabii gönül tarhana, mantı, dolma çekiyor ama buralarda artık bunlara alıştık. Yapacak bir şey yok. Herkes bunları yiyor çünkü. İçinden çıkan eti aslında böyle bir şey. Şu kafa kısmını da koparayım. Orayı yemeyeyim hadi. Normalde orasını da yiyorum. O kadar sıcak ki Burçin. Böyle bir eti çıkıyor o kocaman hayvanın içinden. 100-150 gramlık bir şey çıkar. Hadi biraz da limon sıkalım. Tuza batıralım. Bence harika. Ama bunu sevenler şu an zaten ekrana ekmek banıyor. Sevmeyen için de çok aykırı bir aslında yiyecek. Böyle bir tecrübe. Şöyle de bir taptaze balık söyledik. Hatta balığı direkt arkadaki havuzun içinden aldı.
Bizdeki balıklar kadar lezzetli değil. Yani yine o yavanlık var. Ama güzel. Aç bırakmaz. Enerjiyi alıyoruz, hadi bakalım. O kadar şey yedik. Kişi başı 15-20 dolar civarında bir para ödedik. Yani tıka basa resmen doyduk. Hatta bak, Güneydoğu Asya'da birçok yerde göremediğimiz bir şey daha oldu. İkram meyve bile verdiler. Vietnamlılar candır. Karnımız doyduysa gece hayatının kalbine doğru hadi beraber gidelim. Çok güzel, aynı zamanda size yol manzaraları ve birliklerimi de anlatacağım. Güzel bir akşam geçireceğiz Ho Chi Minh'de, eski adıyla Saigon'da. Her yer motor. Yani şu motorlar olmasa, burada düşünsenize bu kadar insanın araba kullandığını, hiçbir yere gidemezsiniz. Yani dünyada hiç bu kadar çok motor kullanılan bir yer görmedim. Hani isterseniz böyle bir Saigon'da akşamları özellikle motorlarla tur yapabiliyorsunuz. Gerçekten 7/24 yaşayan yerlerden birisi ama yani şunu kaç yerde görürsün bu kadar? Yani Avrupa'da bisikletli yerler görüyorsun ama burada bisikletin motor hali var. Ha diyeceksiniz, neden bu kadar çok motor var? Bunun ana sebebi, insanlar kımıldayacak yer bulamıyorlar. Aynı zamanda burada daha uygun. Çünkü araba vergileri varmış. Şehirde araba kullanmak pahalıymış. O yüzden motor hem hız hem maliyet olarak daha uyguna denk geliyormuş. Aynı zamanda hayatlarının bir parçası. Yani bu insanlar Grab de yapıyorlar, taksicilik de yapıyorlar, bir şeyleri taşıyorlar. Ulaşım aracı olarak zaten kullanılıyor ama en temel sebepleri de buymuş. Şöyle gidelim. Hem yürürüz hem de böyle bir şehri akşam halini görürüz. Bakın mesela böyle plastik sandalyeyi çekiyorlar. Yolun kenarında yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar, sosyalleşiyorlar. Ve şöyle bir şey varmış. Burayı yıllarca Fransızlar yönetmiş. Ondan sonra da bunlar zaten güney kuzey diye ayrılıyorlar. Zaten bu dönemde de kapitalizmle sosyalizm savaşı oluyor. Yani buraya gelen işte Amerikan askerleri aman dünya komünistleşmesin, sosyalizm yayılmasın diyerek aslında buraya geliyor. Ve Fransızlar, hani olur ya Fransa'da birçok yer, Paris'te çok selam veren insanlar, çok tatlı insanlar. Caddeye dönüktür. Oturur caddeyi izlersin ya. Paris'te görmüşsünüzdür. Burada da aynı mantık var. Bütün sandalyeleri yola doğru bak böyle çekiyorlar. Gelen geçen arabayı, trafiği izliyorlar. Aslında manzara olarak hiçbir şey yok. İlginç bir kültür. Gece saat 10-11 ama hani günlerden cumartesi bitmek bilmeyen bir trafik var. Aslında bizim İstanbul'umuz nasıl büyükse onların da Ho Chi Minh, Saigon kentleri çok büyük. Devasa bir metropoldeyiz. 10 milyon kişi yaşıyor. Böyle bir yer var mı arkadaş? Karşıya geçmek de ölüm ki. Hiç durmuyorlar yaya geçitlerinde. Görüyorsunuz bak canlı canlı. Motorlar bile direkt üstüne sürüyor. Burçin dikkat et, gel. Vallahi çarpar. Şimdi sağa bak, sağa bak. Allah, otobüs geliyor. Durdu. Allah'tan durdu, geç. Şuradan şuraya geçmek bile ölüm. Şu anda kentin Vatan Caddesi'ndeyiz. Tabiri caizse. Bakın burada koca bir meydan ve etrafta da devasa gökdelenler var. Ve burada böyle ana devletin desteklediği şirketler varmış. Genelde de onlar yaparlarmış ve aynı zamanda Çinli yatırım şirketleri varmış. Buradaki bu gördüğünüz zengin kısmını aslında yapanlar. Ve ilginç olan şey şu, hani sosyalist bir devlet tek parti yönetiyor. Komünist bir devlet. Ve tek parti olduğu için de bir seçime gidemiyorsunuz. Hani hep bize şey anlatıldı ya, kapitalizmin gücü. Hani Çin'de mesela şu an deli gibi geliyor. Hani hepimiz takip ediyoruz yakından. Vietnam'da da bunun izlerini görebiliyorsun. O Kuzey Kore'deki kapitalizmin olmamış hali gibi düşünmeyin Vietnam'ı. Gerçekten özellikle son 10 yıla 90'ların başında başlıyor bu turizme ve batıya açılma, serbest piyasa ekonomisi. Şirketleri dahil ediyorlar. Ve kentin dört bir yanında böyle 60-70 katlı gökdelenler ışıl ışıl bir şekilde yayılıyor. Hani gecesi de ayrı bir rengarenk oluyor buranın. O yüzden sürekli böyle arabayla bir şekilde denk geldiğimiz meydanlardan birini görüyorsun. Biraz bakımsız ama günün sonunda adamlar bir şekilde kapitalizmi ve sosyalizmi bir bütün içinde entegre etmeyi başarmışlar. Bence bu çok ilginç. Mesela Laos'ta da var bu. Ben 10 sene önce gittim Laos'a. Anlatmıştım, orada da vloglarımı izleyebilirsiniz. Bak orada da mesela o yıllarda
tren yolları vardı yapılan. Çinliler yapıyordu. Çin aynı zamanda hani hep o aynı liderlerini görürsün ya 30 senedir 40 senedir. Köpek geçti yanından. Köpekleri de severler bu arada. Bu arada köpek eti de yiyorlar. Yani Vietnam'da köpek eti restoranları var. Hem çok seviyorlar böyle köpeği besliyorlar, büyütüyorlar. Çok yaygın değil eskisi kadar. İnsanlar aç kalmış köpek yemişler yani. Yeni nesiller artık propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki köpeklerin yenilmesine karşı, evcilleştirilmesine karşı diyorlar ki hayır, köpekler evcil hayvandır. O yüzden şimdilerde çok fazla böyle şey yapıyorlar. Baskılıyorlar. Baskılıyorlar. Çünkü köpeği yemeyeceğiz diyorlar. Yani köpeği de yemeyin artık Allah aşkına yani günümüzde. Zorla evcil hayvan diye kabul ettirmeye çalışıyorlarmış. O yüzden evcil olarak artık sahiplenmişler. Köpek ya yenmez ya. Yemeyin. Ayıp ya vallahi yani garibim ne suçu var. Böyle meydandan yürüyerek çok ünlü bir caddeleri var. Bunun hani Tayland'da vardır ya Walking Street diye böyle gece trafiğe kapatırlar. Etrafta barlar, birçok şeyler döner. İşte aynısı en yaygın olarak bilinen yer Saigon'da. Yani Ho Chi Minh'de. Ben şimdi sizi oraya götürüyorum. Allah'ım olmadığı yer var mı acaba Amerikan kapitalizminin? McDonald'slar, Starbucks'lar, Burger King'ler, KFC'ler ve hepsi tıktım tıktım. Şimdi bu adamların yemekleri çok güzel değil. Yani Vietnam mutfağı için ölmezsiniz. Bir kere tatsız tutsuz birçok yemekleri var. O yüzden hani küçük de insanlar, zayıf da insanlar ama aynı zamanda böyle fast food zincirlerinin de şehrin, ülkenin her yerinde görebiliyorsunuz. Bak örnek bir McDonald's. Millet sıraya girmiş tıklım tıklım ya. Çok güzel bir yere geldik. Şu anda kentin en ünlü yerlerinden bir tanesini gezmeye başlıyoruz. Şimdi ülkede aslında insanların inandıkları din Çin'den buraya gelen ne? Taoizm ve Konfüçyanizm. Aynı Budizm gibi aslında öğretilerin olduğu bir din. Ve bu ülkenin büyük bir kısmı da ateist. Ama Fransızlardan etkilenen Katolikler de var. O yüzden bir harmoniyi görüyorsunuz. Kentte kilise de görüyorsunuz. Tapınaklar da görüyorsunuz. Ve insanlar çok rahat burada. Hiçbir şekilde böyle baskı ya da bir rahatsızlık asla hissetmiyorsun. Böyle özgürce herkes yiyor, içiyor, takılıyor. Bir terbiyesizlik, bir hırsızlık. Hatta esnaf tarafından bir yorumumu yapayım. Hiç arsız Vietnamlı görmedim. Mesela bir para veriyorsun. Paranın kuruşu kuruşuna getiriyor. Böyle zorla böyle çaktırmadan bağış almaya çalışmıyorlar. İnsanları 10 numara ve gece de gündüz de yaşayan bir kent dedim ya. Şu anda işte o meşhur bölgesine geldik. Bak genelde batıdan bir dünya backpackerlar da buraya geliyor eğlenmeye. Neden? Ucuz çünkü. Burada 5 dolara bile hostelde kalıyorsun. Şuraya bak tıklım tıklım. Yani son yıllarda bu kadar sokak ortasında sigara satılan bir yer görmedim. Böyle küçük tezgahlara atıyor esnaf ve ilginç bir şey söyleyeyim. Sordum. Bir paket sigara burada 1 dolar bile değil arkadaşlar. O yüzden herkes sigara içiyor. Alkol de çok ucuz. Yani biralar bile 70 cent, 80 cent civarında. O yüzden gece böyle takılmayı seviyorlar. Güzelmiş bak en azından temiz öyle çöp yok, koku yok. Ben beğendim burayı. Bak buralara gidelim sonraki bölümlerde. Şurası çok güzeldi. Ben buraya gittim. Ninh Binh diye geçiyor. Böyle gerçek Vietnam'ın köy hayatını görebileceğiniz, nehirlerin, yemyeşil doğanın olduğu yerdir. Hatta ben Vietnam'a 10 sene önce geldiğimde blogum bir hayalin peşinde.com'da bir dünya yazı yazmışım. Kuzeydeki Hanoi'den Saigon'a kadar gezdim, güneye kadar geldim ve bildiğim her şeyi yazdım. Hatta Google'da yazın Vietnam gezilecek yerler benim yazılarım çıkıyor yine. Hani birazcık benim için de öncesi sonrası oldu bu gezi ve hani gezmek için bence güzel de bir ülkedir Vietnam. Doğası, kültürü, ekonomik olması. O yüzden aslında o kadar çok backpacker, genç nüfus gelip burada sırt çantasıyla geziyor. Gençlere öneririm. Bence Vietnam'ı çoğumuz hala bilmiyoruz. Şimdi burada bazı yerler de var. Tahmin edersiniz Tayland'daki gibi. Şuraya bak. Vietnam'a hoş geldiniz. İşte bütün gece hayatının döndüğü cadde burası. Trafiğe kapalı burası normalde ama motorlar geçebiliyor. Onlara yasak yok. Böyle bir 500 metre, 1 kilometre gidiyor. Sağlı sollu.
görebiliyorsunuz mekanları. Size bir şey daha söyleyeyim. Bence bu Fransızlardan kalma bir kültür. Bizdeki ekmeğin aynısını sandviç yaparlar, mangalla tavuk yaparlar, araya koyarlar, bu şekilde satarlar. Çünkü bu coğrafyada şu ekmek yok. Yani pirinç her şey burada. O yüzden bunu Fransızların getirdiğini düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Yani genel olarak bu şehirde ben hem şehri çok beğendim hem yapıları çok beğendim. Binalar güzel, kafeler güzel, ışıl ışıl, canlı. Gelinir yani buraya. Burada da ablam nohutlu pilav satıyor, tereyağlı. O renkli şeyler ne bilmiyorum. Harika. Biz de buraya ilk defa geliyoruz. 3 gündür buradayız. Burada çok güzelmiş. Ya bu binaların tasarımlarını nasıl yapmışlar değil mi? Çok renkli. Evet, çok Ve güzelmiş. çok aşırı dikkat çekici. Malum işler de dönüyor. Tahmin edersiniz. Fuş endüstrisi de var. Ne yazık ki Tayland gibi burada da. Böyle sizi çekiyorlar. Oo, çok güzel. Baksana ışıl ışıl her yer. İlk izlenimim harika. Bu neymiş böyle ya? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten harika. Herkes hunharca eğleniyor. Her şey sokakta. Ya ben şu an sesimi duymuyorum. Umarım çok bağırmıyorumdur. Ya o kadar çok gürültü var ki ben de kulak gitti. Şuraya bak. Bu nasıl Vietnam? Bu nasıl Vietnam? Bize hiç böyle anlatılmamıştı. Baksana. Burada da kalamar satıyor, kurutulmuş. Herkes ekmeğinde. Bu ne? İnsanlar isterlerse böyle yine hala aynı kültür devam ediyor. Kaldırımda oturup yolu izliyorlar. Şöyle bir kurutulmuş kalamar atmaz mıyız? Yemeyelim mi bir kalamar da? Ya bu ne, bu ne? Şu renk cümbüşüne bakar mısınız? Hani sokak resmen gece kulübü oldu. Tabi burada farklı işler dönüyor. O yüzden arka planda benim mesela sürekli kolumdan çekiyorlar. Switch.
Burası da biraz böyle kostüm mekanı gibi. Japonya'daki animeler gibi giydirmişler. Dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ama gerçekten son dönemlerde bir sokakta bu kadar yüksek sese maruz kalmadım. Dedikleri kadar varmış. Hala devam ediyor. Aynı zamanda bakın ne kadar güzel mekanlar da görüyorsunuz. Biraz böyle yeşili de yediriyorlar. O yüzden keyifli mekanlar yapmışlar. Orası çok fenaydı. Biraz da şuraya bakalım. Bak şurada mesela çok güzel bir rooftop, çatıda mekan var. Böyle tepeden şehri izleyebiliyorsunuz. Önceki bölümlerde anlatmıştım, öneririm ve keyif de alırsınız. En azından daha sakin, daha sessiz ve biraz daha güzel yerler görebiliyorsun. Bak sesim kısıldı. Şu anda bir su falan alalım. Sokak yemeklerini çok seviyorlar ve birçok şey deniz mahsulü odaklı diye. Bakın yine aynı şeyler. Yengeçler, ıstakozlar, karidesler, salyangozlar. Direkt kardeşim burada tavanın içinde hemen hazırlayıveriyor. Tam sizlik. Çok seversiniz. Bayılırsınız. Tropikal meyveleri var ama şu da üzüme benziyor ama tam üzüm de diyemiyorum. Eriye de benziyor. Sokakta her şeyi görüyorsun. Bir şey daha anlatacağız gel. O kadar milliyetçi insanlar ki yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok sokaklara bayrak asan bir ülke görmedim. Kırmızının üstüne bir yıldızı koyuyorlar. Kırmızı devrimi, sarı da milli beraberliği temsil ediyor. Ve üzerindeki aslında sarının da 5 tane aslında anlamı var. İşçiler, köylüler, askerler, aydınlar ve tüccarları temsil ediyor sosyalizmdeki. Bunu kaç yerde göreceksin? Burada görüyorsun ama. Bak binayı komple her katına tek tek bayraklarını da koymuşlar. Geldin Vietnam'a saçını kestireceksin. $1 27.000. Bakın erkek saç kesimi 150, kadın 300'müş. Yani yaklaşık olarak $5 falan saçını kestirebiliyorsun. Ya da şu mekanlarda $6-7 masaj da yaptırabiliyorsun. Böyle fiyatlar anlamında oldukça hala uygun. Vallahi yolun sonuna geldik sanırım. Çünkü yazıyor. Bu Viet Walking Street'in diğer girişi burası. Orası beni çok susuz bıraktı. Bir yerde oturup bir nefes alalım. Çünkü çok bağırdım. Hani bilmiyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi ama bana sorarsanız Tayland'dan daha nezih, daha temiz, daha kaliteli. İlk izlenimim bu. Mekanlara girmedim. Girersem onun da yorumunu yaparım. Ama bu çocuk artık bir su falan içsin. Vallahi şuraya oturacağım. Bir sakinliğin keyfini süreceğim. Bilmiyorum yani herkesin bir şeyi vardır ya, yaşı vesaire ya da doymuşluğu. Bana orası zulüm gibi geliyor artık. Hani var mı böyle hissedenler bilmiyorum ama ben bunu tercih ederim. Oturalım şurada keyif yapalım hadi. Şöyle az önceki mekana oturduk. Geleni geçeni izliyoruz biz de Vietnamlılar gibi. Şimdi biraz soluklanırız. Benim sesim bir kendine gelir. Sumu da alırım. Ondan sonra bir de diğer taraftan dolaşırız. Bakalım orası nasılmış ama benim ilk izlenimlerim harika. Sen ne diyorsun? Böyle bir şey daha önce görmediğim için. Niye? Tayland'da da var ama. O anlamda değil. Yani genel hatlarıyla böyle bir yaşantı bizim kendi kültürümüzde yok ya. O yüzden bana tabii ki daha hala garip geliyor. Tayland'da da çok garibime gitmişti. Burada da aynı şekilde garibime gitti. Ama insanlar bence eğlenmeyi çok seviyor burada. Herkes sokakta. Yani bence bu şehir gece bile yaşıyor. Hatta bence gündüz normal ama asıl gece yaşıyor. Daha kalabalık değil mi? Evet kesinlikle. Ve insanlar hiç zarar vermiyor biliyor musunuz? Yani ne böyle saçma sapan salça oluyorlar, ne bir böyle höyt hüt hırt tipler var. O yüzden Bir de Tayland'da böyle çekim yaparken, böyle bir caddede çekim yaparken genellikle hayır çekmeyin tarzında. burada hiç onu yapmadılar değil mi? Yani genellikle o bölümleri ben çekiyorum. Yani o hayatı göstermek amacıyla. Mesela el sallıyorum, onlar da el sallıyor ve dans ediyorlar. Bence daha güler yüzlü ve... Daha bozulmamış. Evet, kesinlikle. O yüzden bir hanım olarak da Burçin de yorum yapmış olsun. İlk izlenimler Vietnam için şahane. Enerjiyi alalım, biraz dinlenelim. Sonrasına bakacağız artık hep beraber.
Ve bu bölümün de sonuna geldik. Vietnam'ın böyle geceleri var. Aslında arka mahallelerde daha neler olan yerler vardı ama gidip çekmedim. En ünlü yerini göstermekle kalmadım. Aynı zamanda Vietnam'daki bu Ho Chi Minh kentindeki akşamları da görün istedim. Böyle yerlerde çekim yapmak kolay olmuyor ama şunu itiraf edeyim, en keyif aldığım yer en son canlı müzik dinlediğimiz yerdi. O yüzden ekip çok güzeldi, grup harikaydı. Ben böyle yerleri daha çok beğeniyorum ama gerçekten Ho Chi Minh'de böyle bir gece hayatı da tam anlamıyla beklemiyordum. İlginçti, yani mekanlar falan gördüğünüz çılgındı. Ama bizim hiç öyle gidip de sabahlara kadar eğlenecek bir enerjimiz yoktu. Onun yerine yeni bir geziye çıkacağız. Şu an havalimanındayım. Vietnam'da inanılmaz bir yere götüreceğim sizi. Fiyatlara inanamayacaksınız. O yüzden bildirimleri açın. Ben son yıllarda yani bu kadar rahat gezip bu kadar uygun bütçeli bir ülkeye gitmedim. Hani Tayland hikayeymiş. Bunu bile görmüş oldum ben fiyat anlamında. Da Nang'da şaşıracaksınız. Bir sonraki bölümde Da Nang olacak inşallah. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ben zaten bildiğim her şeyi ve Vietnam'a dair bütün videolarımın sıralı halini açıklamaya bırakayım. Oradan bakarsınız nasıl gelirsin, nasıl gezersin, nasıl plan yaparsın, web sitemdeki nasıl yazılarım var okursanız siz de rahatça buraları gezebilirsiniz dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Vietnam'da dünya turunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.